Hayata dair püf noktalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle G3 Ferrari pizza makinesinin kutu açılımını yapacağız. Evet, içinden gördüğünüz gibi pizza makinemi çıkarıyorum. Bu makineyi önceden kullandım ve size bütün olumlu ve olumsuz yanlarıyla birlikte bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki son zamanların en trend makinelerinden. Ben de açıkçası bu makineyi çok merak ediyordum ve aldım, denedim. Size tecrübelerimden bahsedeceğim. Kutumuzun içerisinden pizza makinesini çıkardım ve içinden 2 tane metal spatula çıkıyor. Bunlar pizza ya da lahmacun yaparken bize kolaylık sağlıyor. Hamurumuzu üzerine koyup taşın üzerine rahatlıkla bırakabiliyoruz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken, üzerini hafif unlamamız gerekiyor. Çünkü metal olduğu için yapışabiliyor. Bunu zaten kullanma kılavuzunda özellikle belirtmişler. Evet, şimdi size üzerinde 2 tane düğme var. Bir tanesi sıcaklık ayarını gösteriyor. Diğeri ise dakikayı. Dakika en fazla 5 dakika. Gördüğünüz gibi sıcaklık ayarının da birkaç tane modu var. 3'e kadar. 3'e verdiğimiz zaman 400 derece oluyor ve çok fazla pişiriyor. Özellikle sıcaklık ayarını çok iyi belirlememiz gerekiyor. Yoksa hemen yanabiliyor yapmış olduğumuz pideler ya da lahmacun. O yüzden ayarını dikkatli yapmak gerekiyor. Dakikada en fazla 5 dakika. 5 dakika, 2 dakika ya da 3 dakika yapacağınız pizza ya da lahmacun ya da başka bir hamur işi yapacaksanız ona göre değişkenlik gösteriyor. Bunu zaten yaparak öğrenmiş oluyorsunuz. Ben size bugün hem lahmacun hem lavaş ekmek hem de pizza yaptım ve bunların hepsini size sonuçlarını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi kapağını açıyorum ve içinden 2 tane kağıtlarımı çıkarıyorum koruma amaçlı. Bakın yukarıda görüyorsunuz hemen bir şey var, metal ısıtıcısı var ve aşağıda da gördüğünüz gibi pizza taşı var. Bu taş gerçekten fırından almışsınız gibi güzel bir lezzet veriyor. Çok güzel kızartıyor. Fakat bir o kadar da koku veriyor. Yani dezavantajlarından bir tanesi de çok fazla koku yayıyor eve. Bakın gördüğünüz gibi burada da belirtmiş zaten 5 dakikada ve en fazla 400 dereceye kadar ısıtıyor. Fakat sizler kendiniz sıcaklık ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Lahmacuna göre, pizzaya göre ya da lavaş ekmeğe göre bu değişiyor. Bunu zaten yaparak öğrenebiliyorsunuz. Evet, içinden 2 tane de gördüğünüz gibi kullanma kılavuzu çıkıyor. Bir tane de garanti belgesi var. Bunları da zaten lazım oldukça kullanıyorsunuz. Şimdi ben sizlere bugün hem lahmacun hem pizza hem de lavaş için ortak bir hamur veriyorum. 1 su bardağı süt ve 1,5 su bardağı suyumu, 1 yemek kaşığı şekeri, 1 yemek kaşığı mayayı ve yarım çay bardağı sıvı yağımı ve yeteri kadar unumu koyup 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave edip iyice yoğuracağım hamurumu ve 1 saat dinlendirdikten sonra ilk olarak sizler için bezelerimi açmaya başlayacağım. Evet, bezeleri ayırdım hamurumu ben mayalandıktan sonra. İlk olarak lavaş ekmeğinden başlayacağım. Lavaş ekmeğini nasıl pişiriyor size göstermek istiyorum. İsterseniz hamurunuzu biraz daha büyük açabilirsiniz. Aslında ne kadar büyük açarsanız o kadar güzel pişiriyor. Şimdi gördüğünüz gibi metal küreklerimin üzerine un serpiyorum yapışmaması için. Lavaş ekmeğimi şimdi pizza taşımın üzerine koyacağım. Ben daha önceden denemeler yapmıştım. Gördüğünüz gibi pizza taşım hemen karardı. Bu gayet normal. Taş olduğu için ilk denemeden hemen sonra kararıyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken sıvı şeylerin üzerine gelmemesi gerekiyor. Sıvı şeyler damladığı zaman bu şekilde kararmış oluyor. Evet, bakın ben lavaş ayarım için 2 dereceye ve 3 dakikaya ayarladım. Bu lavaşımız için bakın gördüğünüz gibi gayet güzel kabartıyor. 2 derece lavaş pişirmek için gayet ideal. Fakat 3 dereceye verdiğiniz zaman metal ısıtıcısı çok fazla üstten ısıttığı için hemen yanıyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel kızarttım. Yani lavaş ekmek yapmak isterseniz 2 derece 3 dakika gayet ideal oluyor. Şimdi sizler için lahmacun denemesi yapmak istiyorum. Yine aynı şekilde bezemi açtım ve gördüğünüz gibi küreklerin üzerine koydum hamurumu ve üzerine bu şekilde iç harcımı koyuyorum.
Evet, lahmacunumu da pizza taşımın üzerine koyuyorum. Lahmacun gerçekten bu makinede çok lezzetli oluyor. Fakat pişirme ayarına dikkat etmek gerekiyor. Lahmacun için ben 2,5'a getiriyorum gördüğünüz gibi düğmemi. Ve 5 dakikaya ayarladım. Fakat 3 dakikada yeterli oluyor. Evet, lahmacunum gördüğünüz gibi gayet güzel pişiyor. Burada size söylemek istediğim, yani lahmacunu eğer ne kadar büyük açarsanız o kadar güzel pişiriyor. Çünkü metal ısıtıcıları eğer hamurun üzerine geldiği zaman kenarları gördüğünüz gibi hemen kızarıyor. İç kıymasının daha güzel pişmesi için eğer bezinizi ne kadar, hamurunuzu ne kadar büyük açarsanız o kadar güzel pişirmiş oluyor. Evet, lahmacunum gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Ve gerçekten arka tarafında çok güzel kızartıyor. Taş fırında pişirmişsiniz gibi çok güzel bir lezzet veriyor lahmacunda. En çok lahmacunu ben beğendim bu makinede. Evet, şimdi sıra gördüğünüz gibi gözlemelerimizde. Peynirli gözleme yaptım ve size bunun da nasıl piştiğini göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel kızartıyor. Altlı üstü hemen kızartıyor. Evet, bu şekilde. Evet, pizzanın üstü için size tarif veriyorum. 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı ketçap döküyorum. Ketçap pizzaya gerçekten çok yakışıyor. Sizlere de tavsiye ederim. Bunları karıştırıyorum ve üzerine 1 tatlı kaşığı kadar kekik dökeceğim. Kekik zaten pizzada asıl lezzeti veren baharatlardan. Ve sosumu biraz açmak için 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı da suyumu ilave edip sosumun kıvamını gördüğünüz gibi akışkan bir hale getiriyorum. Ve şimdi pizza yapımına geçelim. Evet, bezemizi açtım yeteri büyüklükte. Gördüğünüz gibi yine küreklerimin üzerine hafif un serpeceğim yapışmaması için. Ve üzerine gördüğünüz gibi yufkamı açıyorum. Ve sosumuzdan sürüyoruz. Sosumu sürdükten sonra gördüğünüz gibi rendelenmiş kaşarımı koyuyorum. Kaşarın üzerine istediğiniz sebzeleri koyabilirsiniz. Ben sucuklu yapacağım. Sucuklarımı diziyorum. Ve daha sonra üzerine kapya biberimi ve biraz da mısır koyacağım. Evet, pizza taşımın üzerine şimdi gördüğünüz gibi pizzamı koyuyorum. Ve kapağını kapatıp pişirdim. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel pişti. Çok çabuk pişiriyor. Pizza pişirirken mutlaka ayarına dikkat edin. Yani en fazla 2,5 ayara getirirseniz daha da güzel pişirecektir. Çünkü 3 derecede çok fazla çabuk pişirip hemen yakabiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben pizzayı 2,5'a 3 dakikada pişirmiş oldum. Fakat dikkat etmeniz gereken bir nokta, eğer pizza pişirirken ya da herhangi bir işte lahmacun ve benzeri herhangi bir şey pişirirken üzerinden eğer sebzeler pizza taşına değdiği zaman, özellikle suyu aktığı zaman şekilde görüldüğü gibi hemen kararıyor. Ama genel olarak zaten ilk kullanmadan sonra üzeri kararıyor. Fakat su lekeleri kalıcı iz bırakıyor ve kolay kolay çıkmıyor ve çok da koku yapıyor. Bu makinede en çok hani dezavantaj olarak söyleyebileceğim çok fazla koku yapması. Yani hem kıyafetiniz hem de ev çok fazla kokuyor. Çünkü taş olduğu için gerçekten evde böyle tandır yakmışsınız gibi koku yayılıyor. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Suyu çok fazla üzerine akmaması gerekiyor. Fakat lezzeti gerçekten hani fırında yaptığınızdan çok çok daha lezzetli ve güzel oluyor. Fırında yapmışsınız gibi, taş fırında yapmışsınız gibi güzel. Bakın arkasında gayet güzel bir şekilde pişiriyor.
Evet, ben mozzarella yaptım. Özellikle mozzarella yapacaksanız dikkat edin. Ben özellikle mozzarella yaparken daha çok su aktı ve taşım daha çabuk karardı. O yüzden onu pişirirken kenarlarını çok gelmeyecek şekilde pişirebilirsiniz. Ya da hamuru biraz pişirdikten sonra da mozzarella peynirini koyabilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Sizlere de bir fikir olmuştur almak isteyenler için. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı, gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.